İnsanlar tarih boyunca şehirler kurdu. Bu şehirler genellikle suya yakın alanlarda, tarım yapılabilen topraklarda ve güneş ışığı alan bölgelerde gelişti. Şehir kurmanın temel mantığı buydu. Derin kuyu bu mantığın dışındadır. Çünkü derin kuyu yukarı doğru büyümedi. Aşağı doğru kazıldı. Kapadokya'da bugün üzerinde evlerin, yolların ve tarlaların bulunduğu bir bölgede yerin onlarca metre altında bir şehir var. Bu şehir birkaç odadan ibaret değildir. Katları, geçitleri, havalandırma sistemleri ve yaşam alanlarıyla planlı bir yerleşimdir. Bu noktada derin kuyuya sadece yeraltı şehri demek yeterli değildir. Bu videoda şu soruya cevap arayacağız. İnsanlar neden yaşamak için yerin altını seçti? İnsanlık tarihi boyunca insanlar pek çok tehditle karşılaştı. Savaşlar yaşandı, salgınlar yayıldı, iklim koşulları değişti. Bu tehditler karşısında insanlar genellikle 3 şey yaptı. Ya yaşadıkları bölgeyi terk etti, ya savunma yapıları inşa etti, ya da şehirlerini başka yerlere taşıdı. Yerin altına inmek ise nadir bir tercihti. Çünkü yerin altı yaşam için uygun değildir. Güneş yoktur, hava sınırlıdır, alan dardır. Bu nedenle yeraltı yapıları tarih boyunca genellikle geçici amaçlarla kullanıldı. Depolar yapıldı, sığınaklar açıldı, mezarlar kazıldı. Derin kuyu bu genel tabloyu bozar. Çünkü burada geçici bir kullanım değil, uzun süreli bir yaşam planı vardır. 1963 yılında Kapadokya'da sıradan bir evde tadilat yapılıyordu. Ev sahibi evinin bir duvarını yıkmak istiyordu. Duvar yıkıldığında arkasında küçük bir boşluk fark edildi. Başlangıçta bunun önemsiz bir alan olduğu düşünüldü. Ancak boşluk genişletildiğinde bir geçit ortaya çıktı. Geçidin sonunda başka bir boşluk vardı. Kazı ilerledikçe merdivenler ortaya çıktı. Bu merdivenler aşağı doğru iniyordu. İnildikçe yeni odalar ve koridorlar açığa çıktı. Bir noktadan sonra bu yapının tesadüfi olmadığı anlaşıldı. Bu bir evin altına açılmış gizli bir oda değildi. Bu yerin altına inşa edilmiş büyük bir yapıydı. Kazılar derinleştikçe katlar ortaya çıktı. Her kat bir öncekinden daha planlıydı ve her yeni kat bunun basit bir sığınak olmadığını gösteriyordu. Sonunda ortaya çıkan gerçek netti. Bu bir şehirdi. Derin kuyunun keşfinden sonra bu yapının ne olduğu sorusu gündeme geldi. İlk açıklamalar basitti. Söylenenlere göre derin kuyu istilalardan korunmak için inşa edilmişti. Tehlike anında insanlar yerin altına iniyor, tehlike geçince tekrar yeryüzüne çıkıyordu. Bu açıklama ilk bakışta mantıklı görünür. Ancak şehir detaylı incelendiğinde bu anlatım yetersiz kalır. Çünkü derin kuyunun yapısı kısa süreli saklanma fikriyle örtüşmez. Öncelikle şunu netleştirmek gerekir. Derin kuyu bir maden değildir. Madenlerde düzensiz tüneller olur. Yaşam alanları bulunmaz. Havalandırma insan yaşamına göre değil, kazıya göre planlanır. Derin kuyuda ise düzen vardır. Odalar, depolar ve geçiş alanları bilinçli bir planın ürünüdür. Derin kuyu bir mezarda değildir. Çünkü mezarlar yaşayanlar için değil, ölüler için yapılır. Burada ise su kuyuları, gıda depoları ve hayvan alanları vardır. Basit bir sığınak olarak da tanımlanamaz. Sığınaklar kısa süreli kullanım için yapılır. Derin kuyu ise aylarca, hatta daha uzun süre yaşanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu eleme süreci bize şunu gösterir. Derin kuyu geçici bir çözüm değildir. Şehrin mimarisi bu noktada önem kazanır. Derin kuyunun en dikkat çekici unsurlarından biri havalandırma sistemidir. Şehirde onlarca havalandırma bacası bulunur. Bu bacalar sadece hava almak için değil, aynı zamanda derinlik boyunca hava dengesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sistem duman tahliyesine de uygundur. Bu da içeride ateş yakıldığını gösterir. Yani yemek pişirilmiş, ısınma sağlanmıştır. Bu birkaç günlüğüne saklanılan bir yer için gereksiz bir detaydır. Derin kuyuda kapılar vardır. Bu kapılar büyük taş bloklardan oluşur ve bu kapılar içeriden kapatılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu detay kritiktir. Çünkü içeriden kapatılan bir kapı dışarı çıkmaktan çok içeride kalmayı önceler. Bazı geçitler bilinçli olarak daraltılmıştır. Bu daraltmalar hareketi zorlaştırır ama savunmayı güçlendirir. Bu yapı ani bir saldırıya değil, uzun süreli bir tehdide karşı planlanmıştır. Şehrin katmanları da bu planın bir parçasıdır. En üst katlarda hayvanlar için alanlar bulunur. Alt katlarda yaşam alanları vardır. Daha derin katlar ise daha korunaklıdır. Bu dizilim rastgele değildir. Hayvanlar yukarıda tutulur. İnsanlar daha derinde yaşar. Bu da yukarının daha tehlikeli olarak algılandığını gösterir. Eğer tehdit kısa süreli olsaydı insanların bu kadar derine inmesine gerek olmazdı. Ama derin kuyuda güvenlik
derinlikle artar. Derin kuyuda günlük yaşam izleri vardır. Su kuyuları bulunur. Gıda depoları vardır. Atıkların taşınmasını sağlayan sistemler vardır. Bu şehirde insanlar sadece saklanmamıştır. Yaşamıştır. Bir şehir günlük yaşam olmadan şehir olmaz. Derin kuyu bu tanımı karşılar. Bu da bize şunu gösterir. Derin kuyu bir kaçış planı değil, bir yaşam stratejisidir. Tüm bu veriler bir araya getirildiğinde derin kuyunun neden inşa edildiği sorusu daha karmaşık hale gelir. Bu şehir kısa süreli bir istilaya karşı yapılmış olamaz. Bu kadar derinlik, bu kadar planlama ve bu kadar detay buna gerek duymazdı. Bu şehir yukarıda yaşamanın mümkün olmadığı bir dönemin ürünüdür. İnsanlar yukarıdan aşağıya itilmiştir ve bu itiş kısa süreli değildir. Yer altına inmek sadece fiziksel bir karar değildir. Bu dünya ile ilişkiyi kesme kararıdır. İnsanlar ancak yukarıda kalma umudu kalmadığında yerin altına inmeyi kabul eder. Derin kuyunun derinliği bu korkunun da derin olduğunu gösterir. Bu şehir aceleyle yapılmamıştır. Bu da korkunun ani değil, uzun süreli olduğunu düşündürür. Derin kuyuda dikkat çeken bir başka nokta daha vardır. Şehir aceleyle terk edilmemiştir. Yangın izleri yoktur, toplu mezarlar yoktur, panik göstergeleri bulunmaz. Bu da bize şunu gösterir. Bu insanlar kaçmamıştır. Ama burada da kalmamıştır. Bu şehir bir noktada terk edilmiştir. Ancak ne zaman ve neden terk edildiği bilinmiyor. Şimdi asıl soruya geliyoruz. Eğer bu şehir içeride kalmak için yapıldıysa tehdit neredeydi? Ama derin kuyu söz konusu olduğunda bu tehdidin ne olduğu net değil. Çünkü bu şehir bildiğimiz klasik tehlikelere göre tasarlanmamış görünüyor. Bu noktada artık nasıl yapıldığı sorusunu bir kenara bırakıp kime karşı yapıldığı sorusuna odaklanmak gerekir. İlk akla gelen ihtimal istilalardır. Tarih boyunca Kapadokya bölgesi birçok saldırıya sahne olmuştur. Bu yüzden derin kuyunun istilalardan korunmak için yapıldığı sıkça söylenir. Ancak mimariye bakıldığında bu açıklama tek başına yeterli değildir. İstilalar genellikle kısa sürelidir. Bir ordu gelir, yağmalar ve gider. Böyle durumlarda insanlar saklanır, sonra tekrar yeryüzüne çıkar. Derin kuyu ise buna göre tasarlanmamıştır. Bu şehir kısa süreli saklanmaya değil, uzun süreli kapanmaya uygundur. Bir başka ihtimal doğal afetlerdir. Depremler, volkanik patlamalar ya da aşırı iklim koşulları. Ancak bu tür felaketler ani olur. İnsanlar kaçmaya çalışır. Yer altına inmek bu durumlarda çözüm değildir. Üstelik derin kuyuda ani bir felakete dair izler yoktur. Yıkım yoktur. Toplu ölümler yoktur. Bu da doğal afet ihtimalini zayıflatır. Salgın hastalıklar da sıkça dile getirilen bir ihtimaldir. Yüzeyden izole olmak, teoride hastalıklardan korunmayı sağlayabilir. Ancak salgınlar geçicidir. Aylar ya da birkaç yıl sürer. Buna karşılık derin kuyunun planlaması çok daha uzun vadeli görünür. Üstelik binlerce insanı kapalı bir alanda tutmak salgın riskini azaltmaz, artırır. Bu nedenle derin kuyuyu sadece bir karantina alanı olarak görmek de zordur. Bu noktada önemli bir ayrım ortaya çıkar. Derin kuyu ani tehditlere karşı değil, sürekli bir tehlike algısına karşı yapılmıştır. Bu düşmanın her an gelebileceği değil, zaten orada olduğu hissidir. Yani tehdit geçici değildir. Normal hayatın bir parçası haline gelmiştir. Şehrin mimarisi bu psikolojiyi destekler. Dar koridorlar hızlı hareketi engeller. Geçişler kontrollüdür. Bazı alanlar bilinçli olarak kör bırakılmıştır. Bu tür tasarımlar kaçışı değil, kontrolü ve savunmayı önceler. Burada yaşayan insanlar yüzeyle bağlarını her an koparmaya hazırdı. Bu da bize şunu gösterir. Derin kuyu bir sığınak değil, alternatif bir yaşam alanıdır. Peki bu kadar büyük bir şehir neden terk edildi? Derin kuyuda aceleyle terk edilme izleri yoktur. Yangın yoktur. Yıkım yoktur. Panik izleri bulunmaz. Bu da terk edilişin ani olmadığını düşündürür. İnsanlar bu şehirden çıkmıştır ama kaçmamıştır. Bu tehdidin bir noktada ortadan kalktığını ya da anlamını yitirdiğini gösterir. Yerin altında yaşamak bir tercihten çok bir zorunluluktur. Tehdit ortadan kalktığında insanlar doğal olarak yeryüzüne dönmüştür. Derin kuyu bu açıdan bir geçiş döneminin izlerini taşır. Ne tamamen ilkel bir yapı ne de sürekli kullanılan bir şehir. Bu belirli bir zaman aralığında hayatta kalmak için kurulmuş bir sistemdir. Ama o zaman aralığı bugün net değildir. Bu noktada kesin cevaplar yoktur.
Elimizde yalnızca mimari, planlama ve mantık yürütme vardır. Derinkuyu'nun düşmanı bir ordu olmayabilir, bir afet olmayabilir, bir salgın olmayabilir. Ama bu şehir uzun süreli bir korkuya karşı inşa edilmiştir. Derinkuyu bir şehir değildir, bir savunma refleksidir. Bu refleks bir dönem işe yaramıştır. Sonra terk edilmiştir. Bugün geriye kalan şey yerin altında sessizce duran bir sorudur. İnsanlar neden buraya indi ve ne zaman çıkabildi? Derinkuyu'nun bize söylediği şey nettir. Bazen insanlar yukarıdan kaçmaz. Yukarıda yaşamayı imkansız bulur ve bazen bir şehir kurulmak için değil, hayatta kalmak için yapılır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tür içerikler için kanala abone olabilirsiniz.